Yüksekliği aynı olursa daha iyidir. Yani yukarıda aşağıda yüksekliği aynı olması lazım. Mesela bu yüksektir. Dolayısıyla onu suda yüksekliğini muhafaza ederiz. Su ile kara bitişikte böyle belirtiyoruz. Bu taraftan yani soldan sağa hafifçe böyle çekiyoruz. Merhaba, bizim kanala hoş geldiniz. Bu sefer size suların yansıtması ve su olayları göstereceğim. Gayet basittir. Dikkat ederseniz siz de yapabilirsiniz. Mutlaka kendinize güvenin ve benimle beraber başlayın. Ben daha önce şurayı likit sürdüm. Gökyüzündeki bulutlar ve tepeleri yaptım, çizdim. Çünkü bunlar tekrarlanıyor, onun için hızlı bir şekilde gidebilmeniz için bir daha tekrarlamıyorum. Şimdi şu anda su ve su yansıtmalarını size öğreteceğim. Burada diyelim ki uzakta ağaçlarımız var ve bunların suda nasıl bir yansıtması var, bunu göreceğiz beraber. Bunun için birkaç tane ağaç, uzaktaki bir ağaç burada çiziyorum. Sonra bunlar yine uzakta olduğu için biraz mavimsi gözüküyor. Söylediğim gibi uzaktaki bütün nesneler biraz mavidir. Bazen şu serve ağaçları ve çam ağaçları, bunlar çok sıkı yaprakları olduğu için bunlar daha koyu bir renkle görebiliyoruz. Onun için bunlardan biraz farklıdır. Devam ediyoruz. Bu ağaçlara devam ediyoruz. Sonra size söyleyeceğim. Bu altında sular var. Fakat suda nasıl bir hareket ediyoruz, o önemli.
Ortadaki gövdeleri iğne bir fırçayla belirtebiliriz. Bu boya ile olur. Bir de size öğrettiğim gibi çizerek, yani spatula ile kazarak bunu yapabiliriz, belirtebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz her zamanki gibi ne yapıyoruz? Kazıyarak dallarımızı belirtiyoruz. Şimdi bakın, önemli olan şey şu. Burada eğer su varsa, ki vardır, bunları yansıtıyoruz suya. Yani aynı ebatta, aşağıda bunları çiziyoruz, boyuyoruz. Şekilleri aynı üst gibidir. Aynen üstü gibi. Bunlar yansıtılıyor. Yüksekliği aynı olursa daha iyidir. Yani yukarıda aşağıda yüksekliği aynı olması lazım. Mesela bu yüksektir. Dolayısıyla onu suda yüksekliğine muhafaza ederiz. Bu mesela aynı şekilde aşağıda yansıtabiliriz onu. Bu çok önemli. Yani bunlar birbiriyle kurallardır. Mutlaka bu kuralları riayet etmemiz lazım. Şimdi bunların nasıl aşağıya doğru çekeceğimizi beraber göreceğiz. Bakın böyle fırçayı, geniş fırçayı alıp aşağıya doğru çekiyoruz. Yalnız fırça bu şekilde olacak, böyle değil. Dikkat edin. Aşağıya doğru yansıtılıyor. Bu yukarıdan aşağıya dik böyle çıkıyorsunuz. Sonra işiniz bitince fırçaya bakın şöyle tutup böyle çekiyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz.
burada belirtmek istediğimiz şey şudur. Bu hattı su hattı. Şu kareyi belirtiyoruz. Su ile kara bitişikte öyle belirtiyoruz. Sonra bir su hattımız var. Su hattı nedir? Su hattı çizdiğimiz zaman biraz liquid white koyuyoruz. Biraz liquid white koyuyoruz. Bunun ucunda yüklüyoruz. Şimdi böyle su hattımızı belli ediyoruz. Bunu su hattı deriz. Yani kara ve su bitişik olduğu yer. Biraz yukarıdaki maviyi, gökyüzündeki maviyi böyle buraya veriyoruz. Şimdi bir aşamada öne doğru geliyoruz. Ağaçlar daha belirgin oluyor ve rengi de daha yeşil olacak. Dolayısıyla daha belirgin bir şekilde görünüyor. Şimdi bir aşama öne geliyoruz. Bir aşama öne geliyoruz. Dolayısıyla her şey daha belirgin gözüküyor. Hem ağaçlar hem kara parçası daha belirgin oluyor. Biraz kahverengi, Van Dyck ve biraz Sienna karışımında kara bize daha yakın. Dolayısıyla renkler de ona göre daha canlı oluyor.
Şimdi burada sapkiri siyah karışımından koyu renk koyu renk ağaçlar çiziyoruz. Burada bir çam yaratabiliriz. Yine koyu renk yeşili kullanıyoruz, biraz siyahla. Fırçamızı yine bu şekilde tutuyoruz ve çok dokunuşlar yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yine ağaçlarımızı burada çiziyoruz. Kısa, uzun, her çeşit ağaç kullanabilirsiniz. Rahat olun. Yine iğne fırçamızı alıyoruz. İğne fırçayı aldıktan sonra onların tam ortasında bir gövde çiziyoruz. Dallar. Bu son ağacımız da bu şekilde. Yukarıdan aşağıya geliyoruz. Sonra ince dallar. Bunları sonra ışıklandıracağız. Şimdi onları biraz sienna ve likit var karışık olarak. Şimdi ışıklandırıyoruz ağacımızı. İğne fırçayla veya script liner.
Şunu da ışıklandırıyoruz. Şimdi bu ağaçları şu taraftan ışık aldığını gösteririz. Lemon sarısı ile ışık veriyoruz. Bu ağaç çok az ışık alıyor çünkü koyu renklidir. Şunu gibi sarı ağaçları veya çam ağaçları. Evet. Şimdi ağaçlarımızı biraz özenle şu kazıyla belge ediyoruz. Burada aynı boyda dikkat ediyoruz. Suda yansıtma olması lazım. Ne fazla ne çok az. Biraz azdır ama. Bakın bu şekilleri aynı olması lazım. Şurada çam ağacımız yelpaze şeyle yine onun benzer bir şekilde suda yine bu büyük ağaçlarımızı da yansıtıyoruz.
Şimdi temiz fırçamızı alıyoruz, 5 santim fırça. Bunu yukarıdan aşağıya çekiyoruz. Bakın yeni böyle fırça böyle olmayacak. Yalnız koyuyorsunuz, hafifçe çekiyorsunuz. Aşağıya koyuyorsunuz, aşağıya doğru çekiyorsunuz. Bu birinci hareket. İkinci hareket neydi? Fırçayı bu taraftan, yani soldan sağa hafifçe böyle çekiyoruz. Çünkü fırça izi bırakıyor. Dolayısıyla soldan sağa. Eğer bazı yerlerde eksik boya hissediyorsanız, mesela şurası, yine boyayı yansıtmaya devam edebilirsiniz. Bizim yaptığımız şeyler aynı şekilde yukarıdan aşağıya ve soldan sağa. Şimdi kareyi belirgin bir şekilde belirtiyoruz. Dolayısıyla spatulayı böyle yukarıdan aşağıya çiziyoruz. Su ile kara bitişini belli ediyoruz. Şu kareyi şimdi ışıklandırabiliriz. Dark Sierra Liquid White karışımında açık bir renk, toprak rengi yaratıyoruz. Toprak rengi ve aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru hareket ederek karımızı belirtiyoruz. Sienna. Van Dyke ve Sienna'yı karıştırarak ve ağırlıklı Sienna bu kaya parçasını veya sağ elimize belirtiyoruz.
biraz dikkat alarak düz bir şekilde suratımızı çiziyoruz. Bu bakın kasları ne demek kasları? Yani aşama aşama geriye gidiyor. Bazen şeylerde suda ufak tefek hareketler oluyor. Onu su hareketi deriz. Bakın bunun gibi. Buna surat değil. Sudaki hareketler. Sevgili arkadaşlar, burada yaptığımız şeyleri beraber gördük. Suda nasıl yansıtılıyor, su hattı nedir, su hareketi nedir ve bunları daha sonraki seanslarda daha detaylı beraber göreceğiz.